Alan Stewart Königsberg. Bu hafta ondan ve sinemasından bahsedeceğiz. Bu isim size tanıdık gelmediyse bile eminim filmlerinden birkaç sahne gördükten sonra kimden bahsettiğimi anlayacaksınız. Woody Allen 1935 yılında Alan Stewart Königsberg ismiyle alt orta sınıf bir Yahudi ailesinde doğar. Küçük yaşlardan itibaren sinemaya gitmeye başlar ve özellikle Bob Hope, Marx kardeşler gibi isimleri çok sever. Alan'ın doğduğu 1930'lu yıllarda Amerika filmlerle, film yıldızlarıyla, sinemayla iç içedir. Yılda 400'ün üzerinde filmin vizyona girdiği 1930'lu yılların sonuna gelindiğinde ülkedeki sinema salonu sayısı banka sayısını geçmiştir. Bu yıllarda gittiği filmlerden çok etkilenen Alan, o yıllarda izlediği filmleri ve sinema salonlarını bile hatırlar. 1941 yılında ilk kez Manhattan'a gelir ve buraya aşık olur. Manhattan'ı ve tabii New York'u filmlerinde sıklıkla kullanacaktır. Okulla arası hiçbir zaman iyi olmaz. Lise yıllarında devamlı okulu kırıp sinemaya gider. Sihirbazlığa ilgi duyar, 2 televizyon programının seçmesine katılır ama başarılı olamaz. 1950 yılında klarnet çalmaya başlayan Alan uzun yıllar kulüplerde müzisyenlik yapar. 1952 yılında ismini Woody Allen olarak değiştirir ve New York Post için espriler yazmaya başlar. New York Üniversitesi'nde sinema derslerine kaydolsa da devamsızlık sebebiyle bölümü tamamlayamaz. 50'li yılların ikinci yarısından itibaren çeşitli programlara skeçler yazmaya başlayan Alan, 1960 yılında kendi stand-up gösterisini yapmaya başlar ve gittikçe popüler olur. And when I was younger, I used to hang out a lot at the museum in search of a meaningful social relationship or some. I used to look for girls at the museum. 1965 yılında ilk kez What's New Pussycat isimli filmle hem senaristlik hem de oyunculuk yaparak sinema dünyasına girer. Bu film, Alan'ın daha çok maskaralık yaptığı filmlerin ilkidir. Casino Royale, Take the Money and Run, Bananas gibi filmler, 70'lerin ortalarına doğru sona eren bu dönemde yazıp yönettiği veya oynadığı filmlerden bazılarıdır. 60'lı yılların sonunda Don't Drink the Water ve Play It Against Sam isimli iki oyunu Broadway'de oynanır. 1977 tarihli Annie Hall filmiyle 4 Oscar bir de Altın Küre kazanır. Genellikle komedi filmleri yazıp yönetse de September, Interiors gibi dram türünden örnekler de verir. 1980'li yıllara gelindiğinde artık kendine has üslubunu belirginleştirmiş olan Alan, Amerika'da dönemin en ünlü otör sinemacılarından biri olarak görülmektedir. Alan'ın filmleri 90'lı ve 2000'li yıllarda da uluslararası alanda geniş bir seyirci kitlesine ulaşmaya devam eder. 2012 yılında Midnight in Paris filmiyle 4. Oscar'ını kazanır. Ancak 2002 yılında New York'ta düzenlenen Oscar töreni dışında hiçbir Oscar törenine katılmaz ve kendine verilen ödülleri almaya gitmez. Woody Allen uzun ve günümüzde de devam eden kariyeri boyunca sinema ve tiyatro alanında yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk yapmıştır. Çeşitli televizyon programları, gazeteler ve dergiler için skeçler yazmış. Bu yazdıkları çeşitli dönemlerde kitaplaştırılmıştır. Filmleri yalnızca Amerika'da değil, dünyanın birçok yerinde gösterilmiş, Cannes, Venedik, Berlin gibi uluslararası festivallerden de ödüller almıştır. Şimdi Woody Allen'ın kendine has sinema dilini oluşturan başlıklardan bahsedelim. Bu başlıklardan ilki müzik. Uzun yıllardır müzikle ilgilenen ve 15 yaşından bu yana klarnet çalmakta olan Woody Allen'ın filmlerinde müzik vazgeçilmez öğelerden biridir. Müzik öncelikle onun filmlerinin ayırt edici özelliklerinden biri haline gelen giriş jeneriklerinde kullanılır. Öyle ki bir filmin Woody Allen'a ait olup olmadığını giriş jeneriğine bakarak bile anlayabilirsiniz. Bu jeneriklerde siyah ekran üzerine beyaz harflerle film ekibinin ismi gelir ve arka planda genellikle caz türünde bir müzik kullanılır. Uzun kariyeri boyunca birkaç film dışında daima komedi filmleri çeken Alan'ın kendine özgü mizah anlayışının zamanla geliştiğini söylemek yanlış olmaz. Son dönem filmlerindeki mizah anlayışı ile sinemaya ilk girdiği dönem arasında ciddi farklar göze çarpar. Take the Money and Run, Bananas gibi ilk filmlerinde Alan'ın mizahı tıpkı Chaplin ve Keaton'ın filmlerinde olduğu gibi fiziksel komediye dayanır. Alan ilk yıllarında yaptığı filmlerin komik olması için telaşa kapıldığını söyler. Tek düşündüğü ortaya komik bir iş çıkarmaktır. Ancak yönetmenin mizah anlayışı zamanla olgunlaşır ve yavaş yavaş fiziksel şakalardan uzaklaşmaya başlar. Bu değişimin dönüm noktasının 1975 tarihli Love and Death filmi olduğu söylenebilir. Bu filmle birlikte Alan'ın mizahı sakar karakterlerin fiziksel komikliklerinden ziyade nevrotik karakterlerin düşünsel sorgulamalarında kendini göstermeye başlar. What if there is no God? Boris Dmitrievich, are you joking?
What if we're just a bunch of absurd people who are running around with no rhyme or reason? But if there is no God, then life has no meaning. Why go on living? Why not just commit suicide? Well, let's not get hysterical. I could be wrong. I'd hate to blow my brains out and then read in the papers they found something. Onun filmleri, fiziksel şakaların ağırlıkta olduğu ilk dönem filmlerini bir kenara ayırırsak daima düşünce ve felsefeyle iç içe olmuştur. Alan'ın filmlerinde kesin konuşan bir üsluba pek sık rastlanmaz. Aksine filmleri kafa karışıklığı ve sorularla doludur. En önemli sorular da Tanrı'nın varlığı, hayatın amacı, yaşam ve ölüm gibi konularda kendini gösterir. The essence of life isn't comic. It's tragic. I mean, there's nothing intrinsically funny about the terrible facts of human existence. Oh, I disagree. I mean, philosophers call it absurd because in the end, all you can do is laugh. Human aspirations are so ludicrous and irrational. I want to write a novel, Dobell. A novel about man's fate in the empty universe. No God, no hope, just human suffering and loneliness. Yeah, I would stick to the jokes if I were you. That's where the money is. You want a lift? Zeus, great Zeus, hear us, we call out to thee. This is Zeus. I'm not home right now, but you can leave a message and I'll get back to you. Please start speaking at the tone. Call us when you get in. We need help. Kendini daima karamsar biri olarak gören yönetmenin bu görüşleri filmlerindeki karakterleri de yansır. 2009 tarihli Whatever Works filmindeki Boris tam da böyle bir karakterdir. What's the matter, Boris? I'm dying. What is it? I'm dying. Should I call an ambulance? No, not now. Not tonight. I mean eventually. Boris, everybody dies. It's unacceptable. Alan'ın sinemasında ne yapacağını tam olarak bilmeyen, devamlı kaygılı bir arayış içinde olan karakterlerin nevrotik davranışlar sergilediği sıklıkla görülebilir. Kendisinin de canlandırdığı bu karakterler 70'li yıllardan günümüze kadar çekilen birçok filminde karşımıza çıkar. Did anybody read on the front page of the Times that matter is decaying? Am I the only one that saw that? The universe is gradually breaking down. There's not going to be anything left. I'm not talking about my stupid little films here. Eventually, there's not going to be any Beethoven or Shakespeare or... I gotta tell you, Cookie, a great writer named Sophocles said that it was probably best not to be born at all. Well, honey, it's a little too late for that. I fought it. You know, I didn't want to come out. They had to come in and get me. Great. Turbulence. My favorite. No, you just relax and stop clenching your fists. I can't unclench when there's turbulence. You know, I'm an atheist. Kadın erkek ilişkileri Alan filmlerinde daima tekrarlanan bir konudur. Karakterler hiçbir zaman yaşadıkları ilişkilerden ve verdikleri kararlardan emin olamazlar. Daima daha iyisini ve daha güzelini bulduklarını zannederek başkalarına aşık olurlar. Bu da ayrılığı ve aldatmayı beraberinde getirir. It's a very wicked way to cheat Alan. To deceive him so blatantly. Nanny Tina, she's beautiful. She's like a Madonna. I believe you, but she knows you're married? Hey. I thought, whoever this guy is, he's very, very lucky. That's Alan, my fiancé. Ex-husband and I fell in love at first sight. Maybe I should have taken a second look. What went wrong? When you examine it, there is so much right about us. On paper, we're ideal. But life isn't on paper. Kendisi de kalabalık bir Yahudi ailesinde büyüyen Alan'ın filmlerinde Yahudilere yapılan göndermeler sıklıkla karşımıza çıkar. I'm a Jew. I was born a Jew. What, do you hate me because of that? We really had a good time. Woody Allen doğduğundan beri New York'ta yaşamaktadır ve şehre ciddi bir tutkuyla bağlıdır. Filmlerinde New York'u aslında şehrin olmasını istediği haliyle gösteren yönetmen, olayların yaşandığı sokakları, caddeleri, parkları olduğundan daha temiz, daha güzel ve daha çekici gösterir.
Woody Allen 60'lı yılların sonundan bu yana neredeyse her yıl bir film çeker ve istikrarlı bir üretim temposu tutturur. Toplamda 50'ye yakın filmde yönetmenlik yapar. Filmlerinde kullandığı temaların çoğu kendi hayatıyla doğrudan ilişki içerisindedir. Yaşamakta olduğu ve çok sevdiği New York şehri filmlerinde daimi bir dekor gibi kullanılır. Caz müziği olan tutkusu film müziklerinde kendini gösterir. Tanrı ve ölümle ilgili düşünceleri filmlerindeki karakterlerin düşünce yapısını da etkiler. Zaman içinde kendine özgü bir mizah anlayışı geliştiren Allen, bu anlayışı ilişkiler üzerine, Tanrı ve ölüm gibi ciddi meseleler üzerine kurar. Şimdi film önerilerine geçelim. Önereceğim ilk film 1983 tarihli sahte belgesel türünde bir yapım olan Zelig. Leonard Zelig, yakınında olan kişinin fiziksel özelliklerini aynen kopyalayarak adeta bir bukalemun gibi değişmektedir. Sevilmek ve güvende olmak için diğerleri gibi olmak, onlara benzemek gerektiğini düşünür. Woody Allen, Zelig'in bu tuhaf ve komik hikayesini bir belgesel formatında bize sunar. Filmi izlediğinizde eminim kendinizde de Zelig'den bir parça bulacaksınız. The Amazing Chameleon Man! Watch as the amazing chameleon man changes his form and personality to fit in with those around him. Önereceğim ikinci film 1991 tarihli Shadows and Fog. Kahramanımız Kleinman gecenin bir yarısı uykusundan uyandırılır. Şehirdeki bir seri katili arayan bir grup insan onun yardımına ihtiyaç duymaktadır. Ancak Kleinman neden kendisine ihtiyaç duyulduğunu bir türlü anlayamaz. Sisli ve karanlık bir şehirde geçen film hikayesini Kafkaesk bir atmosferin içine yerleştirir. The killer? What killer? The strangler. What's strangler? The maniac. What kind of explanation could you possibly have? You're naked in the closet with my sister. Önereceğim son film 2011 tarihli Midnight in Paris. 1920'li yılların Paris'inde yaşamak isteyen Amerikalı yazar Jill Pender bir gece yarısı gerçekten o döneme gider ve şehirde yaşayan sanatçılarla karşılaşır. O dönemin Paris'i Fitzgerald, Hemingway, Dali gibi birçok sanatçının toplandığı bir noktadır. Yazarımız Jill Pender bu dünyaya girer ve hayran olduğu sanatçılarla tanışma fırsatını yakalar. İnsanların hangi dönemde yaşarlarsa yaşasınlar geçmişe duydukları özleme dair, edebiyata dair ve elbette Paris'e dair masalsı bir film. Woody Allen bugün 85 yaşında ve hala film çekmeye devam ediyor. Ölümle ilişkisi sorulduğunda ise bu soruya tıpkı filmlerindeki karakterlerden biri gibi cevap veriyor. My relationship with death remains the same. I'm strongly against it, and you know.